Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sadece 2 yufkayla muhteşem bir börek tarifi paylaştım. Hem yapımı kolay hem çok pratik hem de gerçekten de çok lezzetli. Yiyenler ve görenler milföy hamuruyla yaptığımı sanıyorlar. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Hemen gerçekten de yapın, bu tarifimi deneyin. Yapımı da zaten çok basit. Eminim tattığınız zaman çok beğeneceksiniz ve sürekli yapacağınız bir tarif olacaktır. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için sadece 2 tane yufka kullanacağım ve burada da toplamda 400 gram pırasa var. Pırasaları küçük küçük doğradım. Bir tane orta boy soğanı bu şekilde küp küp doğradım ve yarım su bardağından birazcık eksik ayçiçek yağı üzerine ilave ettim. Yüksek ateşte bu soğanları güzelce soteleyeceğim. Soğanlar sotelendikten sonra 400 gram küçük küçük doğramış olduğum pırasaları da ilave ettim. Ortalama 3-4 dakika boyunca da güzelce bu pırasaları kavuracağım. Pırasalar kavruldu. Bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ettim. Biber salçası da kavrulduktan sonra baharatlarını ilave edeceğim. Biber salçası kavrulduktan sonra da şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ve pul biber, karabiber, kırmızı toz biber kullandım. Bu baharatları kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok da yoğun bir baharat olmasın. Kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yarım su bardağı kaynar su ilavesi yaptım ve hemen tencerenin ağzını kapatacağım kısık ateşte ta ki suyunu çekene kadar pırasalar kavrulacak. Pırasalar artık tamamen suyunu çekti. Kapağını açtım. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem oldu. Gerçekten de çok lezzetli bir iç harcıdır. Güvenle tarifimi deneyebilirsiniz. Şimdi en önemli püf noktasına geldik. Tavadan alıp başka bir tepsiye mutlaka bu iç harcı almamız gerekiyor ki içindeki sular çekilsin diye. Böylelikle böreklerde çıtır çıtır olacaktır. Tamamen soğumasını bekleyeceğim şimdi. Hazırlamış olduğum pırasalı iç harcı şimdi tamamen soğudu. Böreğin sosunu hazırlıyorum. Yarım su bardağından biraz az soğuk su ve yine yarım su bardağından birazcık az ayçiçek yağı ilave ettim. Ve şimdi güzelce karıştırıyorum. Böreğin sosu bu kadardır. Başka bir malzemeye gerek yoktur. Bir tane yufkayı bu şekilde serdim ve hazırlamış olduğum sosla bir fırça yardımıyla bol miktarda sosluyorum. Hiçbir yerde kuruluk kalmasın. Bol miktarda soslayalım. Hazırlamış olduğum sos 2 tane yufka için çok yeterli gelecektir. İlk yufkayı sosladıktan sonra ikinci yufkayı da üstüne seriyorum. Kuru yer kalmayacak şekilde yine ikinci yufkayı da bol miktarda sosluyorum. Bir ucunu katladım ve katladığım yeri de sosladım.
Diğer ucuyla da birleştirdim ve yine o bölgeyi de sosluyorum. Hazırlamış olduğum iç harcı bu şekilde yufkaların üstüne koydum ve birazcık kaşık yardımıyla da dağıtıyorum. Hepsi bu kadardır. Tam olarak 2 tane yufka için 400 gram pırasa çok yeterli olacaktır. Sadece 30 saniyenin içerisinde görmüş olduğunuz görüntüyü aldı ve gerçekten de yapımı çok basit. Herkes kolaylıkla yapabilecek. Şimdi hemen bu hazırlamış olduğum yufkaları buzluğa kaldırmam gerekiyor. Bir gece boyunca, yani 6 saatte olabilir. 6 saat boyunca buzlukta donması gerekiyor. Ardından da hemen pişirebilirsiniz. Saklama kasesinin altına bir tane buzluk poşeti koydum. Daha sonra kullanabilirsiniz. O yüzden yırtmadım. Hemen hazırlamış olduğum, kesmiş olduğum yufkaları da yerleştiriyorum. Her katmanına mutlaka buzdolabı poşeti koyalım ki yapışmasın. Gerçekten de çok lezzetli, çıtır çıtır bir börek olacaktır. Yaptığınızda asla pişman olmayacaksınız. Hemen fırından çıkarttığı anda afiyetle yiyebilirsiniz. Eminim tadanlar çok beğenecek. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Hayran olacaksınız diyebilirim. Bu arada kullanmış olduğum pırasa oranı çok yeterli bir orandır. Daha fazla kesinlikle olmasın. 400 gram çok yeterli olacaktır. İç harcı da çok lezzetli oldu. Güvenle tarifimi deneyebilirsiniz. Gerçekten de şahane oluyor. Evet, hepsini saklama kasesine koydum. Üstünde bir poşette tekrardan örteceğim ki çok fazla buzlanma yapmasın diye. Ve artık börekler hazır. Şimdi ben bunu buzluğa kaldıracağım ve 6 saat boyunca, en az 6 saat boyunca buzlukta kalması gerekiyor. Yani donması gerekiyor ki çıtır çıtır börekler olsun diye.
Ve aradan toplamda 2 gün geçti. Ben fırsat bulup da bu böreği pişiremedim. 2 gün sonrası için kısmet oldu. Hemen şimdi fırın tepsisine bu hazırlamış olduğum börekleri dizip doğruca ısıtılmış fırına vereceğim. Şu anda fırını açtım. En önemli püf noktası budur. Fırın mutlaka 200 derecede veya daha fazla yüksek ayarda da olabilir. Mutlaka önden ısıtılmış olması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Börekler ise buzluktan çıkar çıkmaz hemen fırın tepsisine koyup hiçbir şekilde bekletme yapmadan hemen ısıtılmış fırına girmesi gerekiyor ki hem çıtır çıtır olsun hem de ara katmanları açılsın diye. Bu çok önemlidir. Yani kesinlikle buzluktan çıkarttığımız zaman buzunun çözülmesini beklemeyelim. Hemen doğruca fırına vermemiz gerekiyor. Üzeri için sadece yumurta sarısı kullandım. Yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra hemen sürüyorum. Bu arada yumurta sarısını sürdüğünüz anda börekler soğuk olduğu için yumurta sarıları hemen donacaktır. Yumurta sarıları hemen kurumadan hızlı bir şekilde susam ve çörek otu serpiştireceğim. Çok güzel yakışıyor. Eğer evinizde varsa bol miktarda kullanmanızı tavsiye ederim. Tepsiyi hemen fırına veriyorum. 200 derecelik fırın ayarında toplamda 45 veya 50 dakikanın içerisinde bu börekler pişecektir. Lütfen çok önemlidir. 200 derecelik fırın ayarında pişmesi gerekiyor. Ve börekleri artık fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı ve milföy hamuru gibi oldu. Çıtır çıtır oldu ve gerçekten de çok lezzetli. Özellikle pırasalı gerçekten de şahane oluyor. Mutlaka tatmanızı istiyorum. Hemen detaylı bir şekilde de içini göstereceğim sizlere ve çıtırlığını da göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi çıtır çıtır ve iç harcı da çok lezzetli, muhteşem bir uyumu var. Sosu da ağır bir sos değil, çok hafif bir börek. Kimsenin hayır diyemeyeceği muhteşem bir lezzet. Tarifime ve ölçülere çok güveniyorum. Hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu börek tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.